Haber siteleri, e-ticaret platformları, sosyal medya uygulamaları, bloglar, video yayın platformları, bu web sitelerini oluşturmada kullanılan birçok araç var. Bu araçlardan birisi adını beklenmedik bir yerden alıyor. Caz müziğinden. Evet, doğru duydunuz. Caz. İşte karşınızda Django Reinhardt. Ünlü bir caz gitaristi. Adını bu efsane caz sanatçısından alan birçok web uygulamasının oluşturulmasında kullanılan bu aracın adı Django. 2003 yılında World Online adındaki şirkette web geliştiricisi olarak çalışan Adrian ve Simon, PHP kullanmayı bırakıp aldıkları web projelerini geliştirmek için Python kullanmaya başlıyorlar. Hatta o yıllarda Adrian'ın blog sitesinde paylaştığı PHP bilen birini aradıkları iş ilanını ekranda görebilirsiniz. Adrian ve Simon kapsamlı ve yoğun etkileşim içeren web siteleri geliştirdikçe bu uygulamalarını daha hızlı bir şekilde oluşturmalarını sağlayacak genel bir yapı çıkarmaya başlıyorlar. Ve bu yapıyı şirket içerisinde 2 yıl boyunca devamlı olarak geliştirip iyileştiriyorlar. 2005 yılında ortaya çıkardıkları bu yapıyı, yazılımı Django adıyla açık kaynak kodlu olarak yayınlıyorlar. Açık kaynak kodlu yayınlamaları Django'nun kaynak kodunun herkes tarafından görülebilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir olması anlamına geliyor. Django hızlı geliştirmeyi, temiz tasarımı teşvik eden Python programlama diliyle yazılmış bir web framework'ü. Bir diğer deyişle Django, Python programlama dilini kullanarak internet siteleri, online servisler oluşturmayı daha kolay ve hızlı hale getiren bir yazılım paketi. Django'yu kullanmak istersem tek yapmam gereken Django paketini yüklüyorum. Django'nun sağladığı Start Project komutuyla yeni bir proje başlatıyorum ve bana sağladığı temel altyapı üzerine kendi uygulamamı inşa etmeye başlıyorum. Peki eğer Django'dan haberim olmasaydı Python ile bir web uygulaması oluşturmak için nasıl bir yol izlerdim? Bakalım. Diyelim ki bir blog projesi geliştirmek istiyoruz. Kodlamaya başlamak için editörümü açıyorum. Python'la yazacağım için .py uzantılı bir dosya oluşturuyorum. Sıradaki adım ne? İlk olarak istekleri işleyecek basit bir HTTP sunucusu kurmalıyım. Ardından URL yönlendirme sistemi oluşturup kullanıcıların farklı içeriklere erişimini sağlamalıyım. Veri tabanı sistemi, veri tabanı bağlantısı, form işleme, oturum yönetimi, güvenlik gibi birçok konuyu da es geçmeden bir temel atmalıyım. Ayrıca dinamik içerikler oluşturabilmek için bir şablon motoruna da ihtiyacım var. Bunların hepsinden sonra artık web sitesinin dizaynı, arkasındaki mantığı, işlevi gibi asıl önemli konulara odaklanabilirim. Django tüm bu temel yapıyı ve işlevselliği hazır olarak sunuyor. Tekrar aynı kodları yazma zahmetinden bizi kurtarıyor. Biz de ana konuya, uygulamanın özgün işlevselliğine, kullanıcı deneyimine, tasarımına çok daha fazla zaman ayırabiliyoruz. Sadece geliştirme sürecini hızlandırmakla da kalmıyor. Uygulamanın performansı, güvenliği, ölçeklenebilirliği konusunda da gözümüzü arkada bırakmayacak hazır çözümler sunuyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Boş bir pay dosyası açıp sıfırdan kapsamlı bir web sitesi kodlamak, bir ormanda tamamen kendi başınıza bir kulübe yapmaya benziyor. Ormana girersiniz, ihtiyacınız olan ağaçları keser, odunları işler, zemini düzleştirir ve her şeyi tek tek yaparsınız. Eğer doğru aletlere, bilgiye ve yeteneğe sahipseniz sonunda muhteşem bir kulübeniz olabilir. Ancak bu, ormanda ne tür zorluklarla karşılaşabileceğiniz veya ne kadar zaman alacağı hakkında bir garanti vermez. Ayrıca geliştirdiğiniz altyapının ilerleyen zamanlarda kulübeyi genişletmek için yeterince sağlam ve uygun olması gerekir. Belki ileride ek bir oda veya üst kata ihtiyaç duyabilirsiniz. Evin altyapısının bunu desteklemesi, genişleme ihtiyaçlarınızı kolayca ve sorunsuz bir şekilde karşılaması gerekir. Bu durum daha en başta öngörü gerektiren kararlar vermeniz anlamına geliyor. Başta küçük başlasanız dahi ilerleyen zamanlarda projenizin büyümesi ve daha karmaşık hale gelmesi potansiyel senaryolardan birisi. Öte yandan Django'yu kullanarak kapsamlı bir web sitesi geliştirmek, ormanda bir araziye sahip olup bu arazi üzerine önceden hazırlanmış modüler parçaları getirip bu parçaları birleştirerek kulübenizi inşa etmeye benziyor. Gelecekteki ihtiyaçlarınızı da hesaba katan bir plan sağlıyor. Ölçeklenebilir yapısı, güvenliği, topluluk desteğiyle birlikte geliyor. Kulübenin iç tasarımı, renkleri, bahçe düzeni, teknolojik sistemleri veya ekstra bölümleri de tamamen sizin özgünlüğünüze ve tasarımınıza bırakılıyor. Web uygulamalarının geliştirilmesi sırasında belirli mimari yaklaşımları benimsemek, projelerin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve yönetilebilir olmasını sağlıyor. Django, MTV mimari yaklaşımını benimseyerek
uygulamanızın yapılandırılmasını kolaylaştırıyor. MTV, Model, Template, View kelimelerinin baş harflerinin kısaltması. Bu birçok web framework'ünde benzer şekillerde görebileceğiniz bir yazılım mimari yaklaşımını ifade ediyor. Bu yaklaşım uygulamanın veri modelini, kullanıcı arayüzünü ve bu iki bileşen arasındaki kontrol mekanizmasını ayırarak organize ediyor. Bu mimari yaklaşım yeni başlayanlar için bile projelerini düzenli ve modüler bir yapıda geliştirmelerine yardımcı oluyor. Instagram, Pinterest, Mozilla, OpenStack, National Geographic gibi büyük firmalar ve kuruluşlar da web uygulamalarında Django'yu tercih ediyor. Bu örnekler Django'nun sadece küçük projeler için değil, aynı zamanda büyük ve karmaşık uygulamalar için de ne kadar güçlü bir araç olduğunu gösteriyor. Django, videonun başında bahsettiğim gibi açık kaynak kodlu bir framework. GitHub üzerinden Django'nun 18 yıldır geliştirilen tüm kaynak kodunu okuyabilir, zamanla geliştirilen özellikleri inceleyebilir, hatta Django projesinin kendisine katkıda dahi bulunabilirsiniz. Mesela bu videonun çekildiği tarihte Django projesine doğrudan katkıda bulunan toplam kişi sayısı 2440. Bunun dışında dolaylı yollardan katkıda bulunan adını bilmediğimiz birçok kişi daha vardır. Bu şeffaflık yazılımın sürekli olarak topluluk tarafından gözden geçirilmesine ve iyileştirilmesine olanak tanıyor. Böylece potansiyel hatalar ve güvenlik açıkları da hızla tespit edilip düzeltiliyor. Aynı durum yeni özelliklerin Django'ya eklenmesi için de geçerli. Açık kaynak kodun getirdiği daha birçok avantaj da bulunuyor. Django web uygulamalarını geliştirmek için kullanabileceğiniz pek çok araçtan sadece birisi. Ancak Django'nun daha kaliteli web uygulamalarını daha hızlı ve daha az kodla oluşturmanızı kolaylaştırır mottosu onu diğer alternatiflerinden ayıran önemli bir özelliği. Şunu unutmayın ki Django'nun gerçek gücünü anlamak ve içerisinde neler yapılabileceğini görmek için ellerinizi kirletmeniz ve onunla gerçekten çalışmanız gerekiyor.